Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda Etrofil Jeans'in iki rengi ile birlikte bir parça çalışıyoruz. Kullanacağım iki renk Etrofil Jeans 27 ve 49. Tam olarak rengi yansımasa da fuşyası çok güzel. Bunu belirtmek isterim. Etrofil firması ipleri gönderdiğinde bir ürün çalışarak denememi istemişti. Aslında genelde de kullandığım, çok da severek kullandığım bir ip. Bunu belirtmek isterim. Farklı, değişik bir hırka olsun istedik. Tabii ki örerken bu hırkayı sizler için de videosunu çekmek istedim. Bu hırka için hazırlamamız gereken tek büyük parça, 4 tane orta boy parça, 6 tane de küçük parçalar olacak. Her birinin ölçüsünü ve sıralarını size vereceğim. Bir tane büyük boy parçayı, yani arka parçayı çalışacağız. Bu motifleri çalışırken ben 3 milim tığ kullandım. Sizler elinize uygun, ipinize uygun tığ tercih edebilirsiniz. Arka için büyük bir boy parça çalışacağız. Arkanın küçük boyundan da 2 adet çalışacağız. Şöyle göstereyim. 1 adet büyük boy arka, 2 adet, bunu birazdan tekini birlikte örmeye başlayacağız. 2 adet orta boy, yine 2 adet motif öreceğiz. 17 sıralı ve 5 sıralı da 6 adet motifimizi hazırlayacağız. Motiflerimin ve şu görmüş olduğunuz parçamın ölçüleri, bu 17 sıra demiştim. Bu 20 badem, içine 32 sıra. Yani 20 tane bademi örüp 32 sıra uzunluğunda hazırladığımda karelerimin ölçüleri birbiriyle aynı oldu. 31 çarpı 31, yani kare parça olduğu için her bir kenarının uzunluğu 31 santim. Yani benim verdiğim sıra ölçülerinden ziyade burada santimi dikkate alabilirsiniz. Ben 20 badem içine 32 sırayla bu ölçüye ulaşmış olabilirim. Sizler 22 badem, 21 badem ya da daha büyük yapmak istiyorsanız başta büyütmeniz gereken zaten bu başlangıç olacaktır. Motifte büyütmek kolay. Motifte bir sıra daha fazla 17'yi 18 yaparak ölçüye ulaşabilirsiniz. Burada da başlarken bademin sayısını fazla örüp üste doğru da sayıyı arttıracaksınız. Önemli olan parçanızı şöyle katladığınızda bakın, kare olabilmesi. Parçam kare, her kenarı aynı uzunluktadır ve motif olan büyük parçalarla da aynı ebatlardadır. Arkadaki büyük parçayı ise 44 badem içine, burada 44 tane badem örüp hazırladım. 44 badem içine 64 sırada, yani şu uzunluğa 64 sırada vardım. Bu parçamın uzunluğuna, ölçüsüne gelecek olursam ise 65 santim eni. Bu arada oldukça geniş, salaş bir hırka örüyoruz. Bunu da belirtmek isterim. 65 santim eni, 57 santimde, 58-57 santimde boyu diyebilirim. Şimdi tabii ki ilk olarak arka parçayı örerek başlayabilirsiniz. Bunun için de ben onun küçük bir modellemesi olan, yine önde kullanacak parçalardan birini başladığımda ben bunu 20 badem içine başlayacağım. Aynı mantıktır. Burada da aşağıyı örüyorsanız şayet 44 badem içine ya da daha küçültebilirsiniz. Bu biraz dediğim gibi büyükçe bir hırka. Siz işte 38, 36, yani ölçüleri ayarlamanız lazım. Öyle bir ayarlamanız lazım ki ama bu parça şöyle buraya koyduğumda ve diğer parçasını da buraya koyduğumda varsayalım. Şimdi bu elimdekinin beyaz örülmüş parça olduğunu varsayalım. Yani bunun diğer eşi olduğunu varsayalım. Onu buraya koyduğumda önde bir miktar
açıklık kalmalı. Zaten onu da dikkat ederseniz 20 ile bunu başlarken 44 ile bunu başlayarak o 4 bademlik aralığı vermiş oldum. Çünkü yukarıya gelip birleşmeye geçtiğimde o bana burada bir ense boşluğu yaratacak. Biliyorsunuz hırkamızı da kapşonlu olarak örüyoruz. Burada da bir açıklık bırakıp kapşonun çalışacak yeri rahatlıkla oluşturabileceğiz. Bunu hatırlatmak, belirtmek istedim. Öyleyse şu parçanın yapımına geçerek, ki bu motiflerin yapımını göstermeyeceğim. Motiflerimi Gorgeous motifiyle ördüm. 2 sıra o göbeği ördükten sonra 2 renk beyazımızla 2 renkte fuşya ile tekrarlayarak bıraktım. Motif ölçüsünü de size 5 sıra olarak örmüştüm dedim. Ölçümüzü de bırakmak istiyorum. 5 sırada motifimin ölçüsü 11 santimdir. Bunu da belirtmek isterim. Bunun yapımını bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Eğer orada ulaşamazsanız arama kısmına Gorgeous motif yapımı yazdığınızda yapımı direkt karşınıza çıkacaktır. Büyük parçayı da yine aynı küçük gibi başlayıp zaten bir süre sonra artık hanım dilendi tekniğine dönüyor. 17 sırada tamamladım. Tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi bu parçanın yapımına başlayalım. Bunu gördükten sonra zaten büyüğü de nasıl gördüğümüzü daha net anlayacağız. İlk olarak badem içine 20 tane badem hazırlayacağım. Bunun için de hemen bir başlangıç için zincirimi çekiyorum ve üstüne ilk başlarken 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp burada ilk 4 zincirimin ilkini buluyorum. Onun içine batıp hemen şöyle bir saniye güzelce batalım. Tığın üstündeki ilmekleri sırayla örüyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 3. İlk bademi bu şekilde oluşturdum. Daha sonra artık zincir sayım 3. 3 tane çektikten sonra tığın üstüne ipimi aldım. Tekrardan bu defa bademin içine bu boşluğa batıyorum. İlmeği çıkartıp yine aynı sırayla örüyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 3 ile çıkıyorum. 1, 2, 3. Boşluğun içine geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Bademin boşluğuna battım. 1, 2, 3. 2, 3. 3 kere de çıkalım. Şimdi bunu 20 adet yapıp geliyorum. 20 adet bademi başlangıç için hazırladım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüp arkasından geçirip bir yalancı trabzanla yükseldim. Siz eliniz alışık olduğu üzere zincirle de yükselebilirsiniz. Bademin içine geliyorum. Zincirli olan kısma değil, trabzanlı olan kısmın üstüne 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir kere batıp ilmeği çıkartıp 1, 2 kere çıkalım. Her bir bademin içine 3 tane ikili trabzanımızı sonuna kadar örelim. Bu şekilde. Son bademin içine kadar trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi son bademin içine de yine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincir çekiyorum ve bu şekilde ikili trabzanımı örerek yükseliyorum. Yeniden bir zincir çekip etrafında döndürüp yalancı trabzanımı ördükten sonra tığın üstüne ipimi alıp döndürüyorum ve ikinci sırasını örmeye başlıyoruz parçamızın. Hemen bu üçlü grubu atlayıp buradaki boşluğun içine gelelim. 3 tane ikili trabzan örüp diğer boşluğa devam edelim. Yeniden
sıranın sonuna kadar da üçlü grupların arasındaki boşluklara ikili trabzanlarla üçlü gruplarımızı örüp bir üst sıraya geçeceğiz. İkinci sıranın da sonuna geldiğimde burada hemen sondaki, bakın şu kısımdaki trabzanın tepesine batıp yükseliyorum. Ve tekrar bir zincir çekip etrafında döndürüp yalancı trabzanımı ördükten sonra bu defa şurada oluşan minik boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Böylelikle buradaki trabzan sayım da 3 adet olmuş oldu. Ve yeniden her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örmeye devam edelim sıranın sonuna kadar. Daha sonrasında birlikte 4. sıraya da çıkalım. 3. sıramızın da sonuna geldik. Bu sonda da görmüş olduğumuz yine boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Bitişlerimiz üçlü grup, tekli grup, üçlü grup, tekli grup, üçlü grup aynı mantıkla devam edecek. Şimdi sırada tekli grubumuz var. Hemen yalancı trabzanla ördüm, döndürdüm. O zaman buradaki boşluğa atlıyorum. İşte bu mantıkla da bu parçamı 32 sıra örüp tamamlayacağım. Daha sonrasında 2 tane düz beyaz, 2 tane motifli büyük orta boy parçam olacak. Arka büyüğü de aynı mantıkla örmemiz gerekiyor. Buradaki yaptığımız badem sayısını arttırarak arka büyük parçayı öreceğiz. Bunun 2 katı gibi düşünmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da artık parçaları birleştirme kısmına geçeceğiz. Parçaları tamamlayıp buluşalım. Bütün parçaları tamamladığımda, yani 2 tane motifli parçam, 2 tane orta boy düz örgülü parçam, 1 tane büyük boy arka için düz örgülü parçam, 6 tane de kollar için motifli parçam. Bunlar tamamlandığında artık birleşme işlemine geçeceğiz. Birleşme kısmına geldiğimizde ise ilk yapacağımız işlem şu orta boy motifleri birbiriyle eklemek olacak. Bunun için de şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde bir ekleme olacak. Tabii önünü açık olarak düşünebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Yönleri aynı baksın diye kutucukların. Yani böyle koymuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Bakınız. Şimdi bu bir kapağımız. Bu bir kapağımız hırkaların ön tarafında. Bu da buna birleştireceğim. Bunu da buna birleştireceğim. Birleşme işlemini nasıl yapıyoruz? Şimdi hemen size göstermek istiyorum. Ben beyaz rengimi kullanarak birleşmeye devam edeceğim. Her iki motifin ön yüzünü, daha doğrusu burada bir ön yüz yok. Bir önden bir arkadan ördüğümüz için bu parçada fark etmiyor. Ancak motifimizin ön yüzü bize bakıyor olacak. Üstten kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Siz farklı tekniklerde kullanabilirsiniz. Dik edebilirsiniz. Nasıl isterseniz diyebilirim. Şimdi kaydırma yönteminde ise ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu iki parçayı şöyle karşılıklı köşelerinden tutturarak birleştiriyorum. Daha sonra denk getire her bir parçayı karşısındaki kutucuk ile denk getirerek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Buradaki sık iğneyi ördükten sonra batacağım nokta ise şurada trabzanların tepesinde oluşan bir V var biliyorsunuz. O V'nin içe bakan, içte kalan yüzü. Yani bakın şu kısmına batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın buradan battım. Daha sonra geldim. Buradan battım. Ve ipimi arasından kaydırarak geçirdim. Buradan battım. Buradan battım. V'yi şöyle bir görüntü çıkarak da birleştiriyorum. Biraz daha yaklaşayım. Yine bakın
Hemen sıradaki battım. Geldim buraya. Buna da battım. İçinden geçirdim. Bir buradan, bir buradan ve arasından kaydırarak sonuna kadar bu iki parçayı bu şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam ederken başta söylemeyi unuttuğum şeyi altını çizmem gerekiyor. Şimdi benim motifli parçamda kutucuklarımın sayısı 18, son sırada burada 19. Beyaz parçamda 19 kutucuk var. Bakın ölçü olarak aslında karşılıklı birebir aynılar. Ama sayı olarak kutu farkları var ve benim buradaki bir kutuyu buraya yedirmem gerekiyor. Bunun için de ne yapacağım? Şöyle yapacağım. 3'ü ayrı noktada 3 kere tekrarlayacağım bu işlemi. 3 kere aynı noktaya batarak ilerleyeceğim. Nasıl mı? Bakınız şimdi ilk burada başlıyorum. Şimdi ilk burada geldim. Karşıya battım. Bir kere de buradaki noktaya denk gelen karşısına battım. Kaydım. Şimdi burası dediğim gibi fazla olduğu için bunu buna yedireceğim için şimdi burada aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Ve burada da gelip yandaki trabzanın tepesine bir tane yedirmiş oldum. 2 kere daha tekrarlayacağım. Battım buraya. Şimdi biraz birleşmeye devam ediyorum. Farklı bir noktada yapacağım. Burada hiçbir fark yok. Karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi bir kere daha normal öreyim ve burada bir kere daha yedirme işlemi yapacağım. İlk olarak karşılıklı gene birleştirip ördüm. Yine aynı noktaya batıyorum. Burada da yeni trabzanın tepesine batıp ikinciyi de yedirmiş oldum. Bakın görüntüde hiçbir fark yok. Şimdi üçüncüyü sona doğru geldiğimde de üçüncüyü yedireceğim. Sona doğru yaklaşırken şimdi bir kez daha burada yedirme işlemini yapacağım. Bunun için de aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Burada aşağıda yeni trabzana battım. Bakınız şimdi şöyle göstereceğim size. Hiçbir şekilde yedirdiğimiz yerler belli olmadan bir kutucuğu bununla eşitlemiş olduk. Şimdi artık sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Siz de buna mutlaka dikkat etmelisiniz ki görüntüde bir çirkinlik olmasın. Yoksa sona geldiğinizde alttaki parça çok büyük olarak kalır ve onu yedirmeniz çok daha zor olur. Ortalarda o işi yapmaya başlamak ve üst üste değil belli aralıklarla yapmak çok daha düzgün bir görüntü ortaya çıkartıyor. Son artık yer noktadayım. Geldim. Burada da son battım ve buraya geldiğimde de bu köşeye ve bu köşeye batıp bir sık iğne örüp bir de kilitledikten sonra iki parçayı birbirine eklemiş ve işlemi tamamlamış oldum. Şimdi bu dursun. Bunu arka parçaya birazdan ekleyeceğiz. Ama öncesinde bu iki parçayı da nasıl eklediğimizi size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle koyayım hemen karşılıklı. Bakın burada da bademle başladığımız için aşağıda bademin altında 3 tane zincir var. 3 zincirin olduğu yerden yedirebiliriz. Gayet karşılıklı düzgün bir şekilde yine işlemimiz tamamlanmış olacak. Bunun için de yine birleşme rengimi alıyorum. İlk olarak köşeye batacağım. Bu defa yine pembem beyaz az olduğu için pembede aynı noktaya 3 kere batıp yine beyazı pembenin içinde kaybedeceğim. Yedireceğim. Aynı burada yaptığım işlemi burada da yapacağım. Sayılar çünkü aynı. Bir zincir çektim. Her ikisini de alıp şimdi bunun köşesine batıyorum. Burada da bu köşe noktaya şurada köşe noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sırasıyla buradaki trabzanın bir trabzana batıyorum. Burada da geliyor zincirin
bir dişine batıyorum. Bakın burada altta badem var. O bademin alttaki zincirinin dişine batıyorum. Buraya da geldiğimde yine şurada batması biraz zor, kitleme yapmışım. Fuşyanın iç dişine batıp kaydırıyorum. Yine burada sırasıyla karşılıklı aynı birleştirme yöntemini kullanarak devam edeceğim. Şimdi şurada da doğru noktayı bulayım. Sırada hala bademin içinde olmam gerekiyor. Son grup. Şimdi yeni üçlü grubun altındaki zincire geldim. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan batıp kaydırıyorum. Bir. Şimdi bu noktada burada yeni bir zincire battım. Şimdi burada da yeni bir trabzana battım. Şimdi burada yeni bir zincire yine batıyorum ama aynı burada battığım noktaya gelip 3 tane yedireceğim. Grubun bir tanesini burada yapmış oldum. İlk yedirmeyi yaptım. Şimdi biraz öreyim. Aynı bu şekilde. Daha sonra ikinciyi de birazdan tekrar yapacağım. Bence mantığı anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi buraya da geldiğimde biraz daha böyle ortalarda ikinciyi, sona doğru da üçüncüyü yedireceğim. Aynı bu mantıkla karşılıklı düzgün bir şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Bu kısımda ben karıştırırım, benim için zor diyorsanız tabii ki dikmek hani çok daha pratik olabilir. Birçoğunuz için gayet rahat dikebilirsiniz. Sonuna kadar ilerleyeyim. İki parçayı burada, iki parçayı burada birbirine eklemiş olduk. Şimdi bunları arka parçaya eklemekte sıra. Bunun için de arka büyük parçamızı alıyorum. Biliyorsunuz burada da ön ya da arka yok. Bir önden bir arkadan ördüğümüz için hiç fark etmiyor. Önümüze alacağız. Bu şekilde bakın aynı her iki tarafı da. Ve biraz evvel birleştirdiğimiz motif parçalarını birini bir tarafa, birini diğer tarafa ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim hemen. Şöylece bir tarafa üstten ekleyeceğiz. Motifin düz olmasına, bu motifin ön yüze bakmasına dikkat edelim buraya geldiğimizde. Bu motifin çünkü önü arkası var. Aynı şekilde bu motifi de, motifli parçayı da alıyorum. Şöyle koyacağım bunu da. Tam tersi olacak. Beyazın karşısına motifli, motifin karşısına beyazlı gelecek şekilde ekleyeceğim. İlk olarak bu parçaları şöyle ekleyeceğiz karşılıklı. Yani bunu buradan, bunu da buradan biraz evvel göstermiş olduğum teknikle karşılıklı birleştireceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, ortada kapşon için açıklık bırakacağız. Bunun için de kaç santim, ne kadar olduğunu, kaç kutucuk arkada bırakacağımı ben size söyleyeceğim. Bunu buradan hemen birleştirmeye yine aynı teknikle başlayıp belli noktaya kadar geleceğim. Aynı şekilde bunu da belli bir noktaya kadar, aynı sayıya kadar geleceğim. Size sağdan ve soldan bu parçada kaçıncı kutuya kadar birleştirdiğimi söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde 12 tane kutucuk burada, 12 tane kutucuk burada olacak şekilde ayırdım. Ortada kapşon için bıraktığım kısmın uzunluğunu size söyleyecek olursam hemen 30 santim ayırdım. Şimdi bu ayırdığım kısma buradan başlayıp bunu birleştireceğim ama biliyorsunuz burada bir kutucuk beyaza göre eksikti. O eksik kısmı bu arka tarafa, buraya, yani şu kadarcık kısma aynı noktaya batarak burada yine yedireceğim.
İki parçayı bu şekilde üst üste koydum. Köşelerinden batıp sık iğnemi ördükten sonra yine iç dişlerine batarak bakın buna ve buna batıp birleştirmeye başlıyorum. Şimdi burada battığımda ise tekrardan iç dişini buldum. Battığımda ise buna bir kere daha batıyorum ki 3 kereyi kısa bir yerde şu kadarcık alanda yedireceğim için ilkini burada hallettim. Bir kere yapmış oldum. Şimdi tekrardan sırasıyla biraz daha örüyorum. Biraz ördükten sonra o noktaya kadar ikinciyi de yedirip üçü de yedirdikten sonra tamamlayacağım. Şimdi ilerlerken buraya geldiğimde tekrardan fuşya olan yere bir kere daha aynı noktaya batıp ikinci trabzanımı da yedirmiş oldum. Sonda da üçüncüyü yedirip tamamlarım. Burada yer ilmek belirleyici ile işaretlediğim yere kadar geldim. Son üçlü grubu birleştiriyorum. Daha sonra diğer tarafa geçeceğim. Şimdi burada ipimi kilitledikten sonra kesiyorum ve hemen diğer tarafa bakın burayı böylece birleştirmiş olduk. Kapşon için yerimiz de tamam. Şöyle önüme alıyorum ve buradan da aynı bunu karşılıklı burada yedirme de yok. Aynı gösterdiğim şekilde buraya kadar ekleyeceğim. Bu kısımda da sona kadar yaklaştım. Burayı da birlikte tamamlayalım istedim. İşaretlediğim yere kadar geldim. Ve her iki taraftan da aynı açıklığı bırakmış oldum böylelikle. Şimdi kilitledikten sonra burayı da kesiyorum. Ve hemen döndüreceğim. Bakınız şöyle açıyı da genişletelim. Böylelikle kapşon için yeri de oluşturarak tamamlamış oldum. İlk olarak kolu şimdi yapacağım. Kol parçaları hazır zaten. Bu üçünü birleştirip üstüne doğru öreceğim. Daha sonra yerine yerleştireceğim. Bunun için de bu yan tarafları birleştirmedik biliyorsunuz. Bu kol evine yerleştirirken aynı zamanda yanlardan da birleştirip böylelikle kol evimizi de yanla birlikte tamamlamış, kol parçasını yerine takmış olacağız. Öyleyse şimdi daha net anlaşılması açısından ben ilk olarak bir tarafın hem kolunu hem yanını birleştireyim, tamamlayayım. Diğer tarafı ise beraberce örelim. Hırkamın bir tarafını kolu oluşturduktan sonra şu şekilde yandan birleştirerek de bir tarafı tamamlamış oldum. Şimdi bu bir tarafı birleştirmeye nasıl devam ediyoruz? Size göstermek istiyorum. Dediğim gibi ilk olarak motiflerimizi bakın burası hala açık. Birleştirme kısmına yan tarafı ve kolu bunu böyle önüme açık şekilde alarak aslında ekleme kısmına geçtiğimde başlayacağım. Bu böyle önümde açık bir şekilde duracak. Ben diğer tarafta kollarımı birleştireceğim ilk olarak. Sonra üstünü örüp burada yerine gelip yerleştireceğim. Yerine yerleştirdikten sonra da yanları da birbirine ekleyerek bedeni tamamlamış olup kapşona geçebileceğiz. Birleştirmeye başlarken ilk motifimi alıyorum. İlmeğimi çıkarmıştım. Tığın üstüne ipimi de aldım. Köşeye gelip hemen bir yalancı trabzanımı örüyorum. İlk bacağı tamamlamış oldum. Sırada yanına 2 tane ikili trabzan örmek daha var. Daha sonra sırasıyla boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İki kenarını bu şekilde örerek geçelim. Burada köşeye geldiğimde 3 tane ikili trabzan örüp
Arada 2 de zinciri çekip yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek diğer kenarı aynı örmeye devam ediyorum. Bu kenarın da sonuna kadar bu şekilde örelim. Sona geldiğimde buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincir çekiyorum ve sıradaki ekleyeceğim motifimi alıyorum. Her iki yüzü bana bakan motifin yeni olanının köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşısında tam gelen, denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum ve yandaki boşluğa gelip yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Yine yandaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Üç tane ikili trabzan çıktım. Karşıdan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Böylelikle iki kenarı da eklemiş olacağım. Çıktım. Bir, iki, üç, çıktım yine tığdan. Ve köşedeyim. Köşeye geldiğimde de yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu defa tığdan çıkmadan evvel bir zincir çekip çıkıyorum ve köşedeki boşluğa batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekip buradaki köşeye gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve aynen kenarları üçlü gruplarla örmeye devam edelim. Nereye kadar? Bu kenarı öreceğim. Bu kenarı öreceğim. Aynı bunun üstüne bunu eklediğim gibi bunu gelip bunun üstüne ekleyeceğim. Üçünü de ekledikten sonra dönüşü birlikte yapalım. Yani bunun buna eklenişi bunun buna eklenişiyle aynı. Üçüncü motifi de ekledikten sonra bu kenarı ve bu kenarı örüp döndüm. Şimdi buradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Burada bir üçlüsü örülmüş köşeye gelelim. Hemen bir üçlü grubu daha örelim. Daha sonra bir zincir çekip bu arada oluşan boşluğa batıp ilmeğimizi çıkartıp bir zincir daha çekelim ve diğer köşenin içine gelip bir üçlü grup daha örelim. Şöyle göstereyim nasıl bir geçiş yaptığımızı. Daha sonra diğer boşluklara 3 tane ikili trabzanımızı örerek devam edelim. Buradaki geçişi de aynı bu şekilde yapacağız. O kenarı da geçtikten sonra son örülmemiş kenarımızın da gruplarını tamamlıyoruz ve artık yukarıya doğru kolu örmeye başlayacağız. Buraya geldiğimizde köşenin içine üçlü grup örerek başlamıştık. Şimdi son üçlü grubu örerek de etrafını geçmeyi tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzan örüp 2 zinciri çekip bunun başına batarak tamamlamış olabilirim. Hani birleştirmeyi, ancak ben burada ortada kalmak istiyorum. Çünkü kol parçasını yukarı doğru öreceğim için burada hemen bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp burada örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine batarak
ipi kaydırarak çıkartıyorum. 3 ilmeği beraber ördükten sonra bu ikili grubun ortasına geldim. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra yalancı trabzanımı örmüş oldum. Ve hemen onun yanına gelip bir ikili trabzan, daha sonra bir tane daha örüp bunu üçlü gruba tamamlıyorum. Şu arkadan gelen ipi de bir öne bir arkaya alıp üstünü örerek gizleyeyim bu arada. Ve hemen yanındaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani yukarı doğru kol örümüne başlarken köşenin içine üçlü grubumuzu örüp başlıyoruz. Daha sonra boşlukların içine de 3 tane ikişerli gruplarımızı, ikili trabzandan oluşan gruplarımızı örüyoruz. Tabii ki bu 3 motifin oluşturduğu şu kenardan yukarı doğru devam edeceğim sürekli. Şöyle şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi nasıl yapıyorum göstermek isterim. Kolun üst kısmını balon kol ya da daha geniş örmek istiyorsanız tavsiyem buradaki köşeye bir üçlü grup, buradaki köşeye bir üçlü grup örüp burada 2 taneye tamamlamış olmak. Otomatik olarak 3 tane grubu arttırmış olabilirsiniz. Daha da bol örmek isteyenler, burada benim 3 tane bir grupla çıktığımı bir tane daha örüp araya zincir çekerek birer tane de yanlardan arttırabilir. Şimdi ben ise çok bol bir kol örmek istemediğimden ilk olarak bu köşeye gelip bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra kesiştikleri orta noktaya batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra da bu köşeye gelip bir tane ikili trabzan örüp bu üçlüyü ortada tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra ise boşlukların içine yine gruplarımızı örmeye devam edelim. Şöyle göstermek isterim ki burada yaptığımın aynısını burada da yapacağım. Sonuna kadar geldiğimde yine buradaki biliyorsunuz köşenin içine 3 tane ikili trabzanla başlamıştım. Burada da 3 tane ikili trabzanla bu sırayı tamamlıyorum. Daha sonra yukarı çıkacağım için bir zincir yükseldim, döndürdüm ve yalancı trabzanını ördüm. Her zaman dediğim gibi siz burada zincirle de yükselebilirsiniz. Arkasını döndürüp boşlukların içine 3'er tane ikili trabzanları örmeye devam edelim. Aslında tek renk ördüğümüz parçamız vardı. Oradaki mantığı burada motiflerin üstüne kuruyoruz. Hiçbir farkı yok. Yani bir üçlü grup, bir tekli trabzanla kenarlarımız devam edecek ve ben bunu 22 sıra olarak öreceğim. Çünkü 22 sırada istediğim kol uzunluğuna erişti. Siz daha kısa bir kol için daha az trabzan sayısı, daha uzun bir kol için de trabzan sıralarını arttırarak sayılarda değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle göstermek isterim ki aynen her boşluğa üçlü grubumu örerek sona geleceğim. Sona geldiğimde bir altta üçlü grup olduğu için buraya batıp trabzanımı yapıp yükseleceğim. Dediğim gibi burada takılanlar tek renk ördüğümüz parçaya bakarak nasıl ilerlediğimizi görebilirler. Öyleyse 22 sıraya tamamlayıp geliyorum kol parçasını yerine eklemek için. ...22 sıra olarak ördüm. Şimdi 23. sırayı örerken de buraya birleşeceğiz. Birleşeceğim yeri kol iki parçasını önüme aldım, yatırdım. Buradan 10 tane bakın şöyle saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncunun yanına ayraç koydum. Buradan başlayacağım için. Diğer tarafta buradan başlayacağım kısma da yine aynı şekilde 10 taneyi saydım. Ama diğer tarafta farklı olarak bakınız kolu eklediğim yerin bir kısmı
motifli yerdeydi. Yarısını da motifli kısma yedirdim. Yani bunun yarısı buraya, yarısı buraya. Şimdi yarısını nasıl buluyorum? Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane kutucuğum var. 21 tane kutucuğum varsa şayet bu kutucuklardan 21'in 10 tanesini sağ tarafıma, yani şöyle 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 tanesini de sol tarafıma alıp tam ortada kalanı da yerini sabitlemek adına şöyle şuraya takacağım ki yeri belli olsun. Daha sonra da bunu hemen önüme doğru alıp şimdi burada dediğim gibi 23. sıraya geçiyorum. 23. sıraya geçerken sırada 3 tane şu boşluğun içine doldurmak olacak. Şurada arkada kalmıştım. Hemen şöyle bir yükseliyorum. Döndürüp şimdi burada diğer 2 taneyi yapmadan evvel bu ilkini ördükten sonra bu takmış olduğum yere sabitliyorum. Daha sonra bu boşluğun içine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüp tığımdan çıkıp şuradaki boşluğa, bakın şu üçlü gruba atlayıp yanındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar buraya geliyorum. 3 tane ördüm. Bunu atladım. Buradaki boşlukta içinden geçiriyorum. Sıradaki boşluğa geldim. Çıktım. Yine bunu atladım. Buradaki boşluğa. İşte bu mantıkla da bu şekilde devam ederek buraya kadar geleyim. Tam olarak buraya kadar geldiğimde de burayı birlikte geçelim istedim. Şimdi sırasıyla hepsini yine denk geldikleri noktaya birleştiriyorum. Buradaki geçişi de aynen ortadaki yerdeyim tam olarak. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Buraya geldim. Geçirdim. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde birleşip son noktaya kadar tamamlayacağım. En sona geldiğimde de ipimi keseceğim. Burada sonuna geldiğimde ise buradaki boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu boşluktan geçirip şöyle bakın buradaki şöyle güzelce kilitlensin diye aynı boşluğun içine bir kere daha batırıp şu içinden geçirip güzelce kilitliyorum. Burada ipimi keseceğim ve artık yanlardan birleşme yapıp bir tarafın daha formunu tamamlamış olacağız. Bunun için de şöyle hemen bakın şöyle katlıyorum. Formunu veriyorum aslında katlarken. Şimdi yapacağım işlem buradan başlayıp şöyle gelip kol altından dönüp burada bitirene kadar, yani birleştirmek, formu vermek. Şuraya kadar böylece birleşeceğiz. Birleşme işlemini kaydırma yöntemini kullanarak yapıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şu kol kısmının kol ağzını üst üste koymuştum. İlk olarak bu ikisinin de köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra iç dişlerinden bakın burada V var ya, V'nin içe bakan kısmına aynı şekilde burada da V'nin içe bakan kısmına batıp kaydırıyorum ipimi. Buraya batıyorum. Buraya batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Buraya kaydırıyorum.
Burada çok rahatlıkla yan tarafı dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Buraya, buraya. Bu kısımda, yani motif ördüğüm kısımda bu şekilde birleşme olacak. Şuradan sonra birleşme işimiz bir tık değişecek. Orada size nasıl ilerlediğimi göstereceğim. Buraya geldiğimde ise artık karşılıklı, bakın şimdi ilk boşlukta bir kere, şuna bir kere batıyorum. Çok özür dilerim, bir saniye. Şimdi bir kere buna batıyorum, bir kere buna batıp ilmeği kaydırarak çıkartıyorum. Burada en üstte üçlü grupların trabzan aralarına şimdi bir buna batıyorum, bir buna batıyorum, kaydırarak çıkıyorum. Aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. 1 2 beraber. Sonra karşılıklı boşluklar şuna ve buna batıyorum, arasından geçiriyorum. Yine aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. Buraya da batıyorum. İlmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Şimdi trabzanlı kısımdayım. Önce sağ taraftan, sonra sol taraftan batıp ilmeği şöyle, ilmeği de alıp aradan, pardon şurada kaçırdık. Önce sağdan, sonra soldan, sonra ilmeği al, arasından geçir. Tekrardan boşluk olan kısımdayım. İlmeğimi çıkardım. Bir kez daha aynı boşluğa 1 2, her bir boşluğa 2 kere. Bakın 1, bir de buraya. Tekrardan aynı boşluğa ve hiçbir şekilde elimi kasmıyorum, sıkmıyorum ki şurada bir gerginlik olmasın. Şimdi buradaki boşluktayız. Battım, buraya da battım. Çıkardım. Bir kere daha. Bu şekilde kol altına kadar geleyim. Kol altındaki kısma geldiğimizde ise yine burada dönerken aynı şekilde karşılıklı denk gelen üçlü grup ve boşlukların içinden geçerek bu şekilde burayı, şimdi bu tam kol altına gelen kısım olduğu için burayı bir kere sabitleyelim. Şuradan ve buradan sabitledikten sonra şimdi artık yine böyle üst üste koyup buradaki ve buradaki trabzan boşluklarına batıyorum. Yine karşılıklı denk getirerek her bir boşluğun içine de 2 kere işlemimi yapıyorum. Şimdi buna battım, buna da battım. Tekrardan buna battım, yine buna battım. Ve sıradaki aynı teknikle devam ediyorum. Ta ki şurada şu geçişte motifli kısımda nasıl ilerleyeceğimizi gösterene kadar. Bu kısma geçtiğimizde ise artık ilk olarak şimdi buradaki köşe ile şuradaki boşluğu denk getiriyorum. Oradan bir kere arasından geçiriyorum. Daha sonra bu trabzan boşluğuna gelip bir kere batıp buradaki iç dişe batıyorum yine. Burada aynı trabzan boşluğuna batarken burada diğer iç dişe batıyorum. Buraya geldim. Boşluktayım. Burada iç dişteyim. Karşı tarafta aynı boşluğun içine bir kere daha batıyorum. Burada sıradaki iç dişe. Yani karşıda 2 kere boşluklara batıp burada trabzanların tepesine devam ediyorum. Karşılıklı bunu ara ara kontrol de ederek şu şekilde üst üste olduklarından emin olup sayılarını kontrol edip denk getirerek ilerlememiz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim.
yedirebiliriz. Biraz evvel gösterirken hırkanın yapımında nasıl yedirebileceğimizden de bahsetmiştim. Bir taraf kısa kalırsa diğer tarafı ona yedirmemiz mümkün. Burada da en sona geldiğimde şimdi buradaki boşluğun içine batıyorum yine, bir de buradaki köşe boşluğuna batıp arasından kaydırarak geçirip güzelce kitleyip ipimi kesiyorum. Böylelikle yan tarafları da birleştirme işlemimizi tamamlamış olduk. Yani hırkanın ana formu verildi. Sırada şöyle göstereyim kollarımızı. Şimdi sırada kapşonu oluşturma var. Kapşon evine çalışacağız. Ne yapıyorum? Hemen ters çevirip şöyle önüme doğru alıp kapşon evini açıyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere şuradan şu bölgeye kapşonu çalışacağız. Bunun için de hemen şu köşeden başlayacağım çalışmaya. İlmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi alıp şu köşeyi alıyorum ve burada 3 tane örerek bu boşluğun içine başlıyorum. Sonra yan tarafa atlıyorum. Boşluğa 3 tane örüyorum. Aslında işte kapşonu da yine üçlü gruplarla burada kapşonun olduğu yere çalışacağım. Kapşon evine diyeyim daha doğrusu. Şimdi buraya kadar aynı şekilde ilerleyeyim. Şuradaki geçişi göstermek istiyorum size. Bu kısma geldiğimde şimdi şuraya bir tane örüyorum. Bir tane şu kısma örüyorum. Bir tane de şu orta yere örüp burada bir toparlama yapıyorum. Ve diğer boşluğa geçiyorum. Şurada bir geçiş yaptık kapşon için. Aynı şekilde buraya geldiğimde burada da aynı işlemi yapacağım. Diğer geçişte de burada hemen az önce yaptığımız gibi bir buraya batıyorum. Bir ortaya batıyorum. Bir de hemen şuraya batıp burada da bir geçiş yapıp örmeye devam ediyorum. Bu köşeye gelmiş olduğumda artık kapşonun ilk sırasını tamamlamış oldum. Üste çıkarken gene bir zincir çekip yalancı trabzan ile yükselip örüyorum. Ve aynı hırkanın diğer taraflarında da uyguladığım mantıkla kenarlarda bir tekli trabzan, bir üçlü grup ile devam edeceğim kapşonu boyuna doğru örerken. Hemen göstermek istiyorum neyi kastettiğimi. Üçlü grup tekli, üçlü grup tekli. Aynı bu şekilde dümdüz bir parça olarak kapşonu yukarı doğru örüyorum. Şimdi kaç sıra olarak örerim tam net veremiyorum şu an ama birazdan o sayıyı size vereceğim. Çünkü deneyerek, deneyerek devam edeceğim. Kaç sırada istediğim ideal ölçüye geldiyse o sırayı size vereceğim. Hem sıra sayısı olarak hem de ölçü olarak da vereceğim. Öyleyse bu mantıkla şimdi ben böyle bakın göstermiş olduğum bu kısımda, yani kapşon kısmında şöyle ilerleyip uzun bir parça halinde öreyim. Kapşonu 30 sıra ördüm. Şimdi 31. sırayı örerken aynı zamanda birleştireceğim. Kaç santim olduğunu da size söylemek istiyorum. Ben bunu 31 santim olarak da örmüş oldum. Şimdi son ördüğüm sırayla da işte 32 santime erişecek. Siz daha geniş bir kapşon örebilirsiniz sıra sayısını arttırarak. Burada bu arada şunu belirtmem lazım. Bu sırayı örerken birleştirme yapacağım gibi şimdi başlayacağım. Yarısına kadar, ki yarısını tam orta yerini bulup işaretledim. Bir yarısına kadar geldikten sonra da diğer tarafını örerken birleşmeye başlayacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz göstermek istiyorum hemen size.
Normal. Son sırayı da aynı mantıkla örmeye başlıyorum. Ortasına kadar her boşluğun içine üçlü gruplarımı örerek ilerliyorum. Tam orta yerine geldiğimde buraya kadar ördüm. Şimdi burayı örerken hemen yanındaki ortadan ayırdığım yerin yanını örerken üstten de birleşmeye başlıyorum. Bunun için şimdi tığımdan çıkacağım ve bunun burasına gelip birleşeceğim. Aynı şekilde yanındaki boşluğa da üçlü grubumu örerken karşısındaki denk gelen boşluğun içinden geçireceğim. 3 buradan da geçiriyorum. Sonuna kadar bu şekilde birleştirip kapşonun tepesini oluşturacağım. Siz böyle dümdüz örüp en son bittiğinde de bu ikisini üst üste koyup dik edebilir, formunu verebilirsiniz kapşonun. Burada sonuna kadar geldiğimde buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanı ördüm. Burada ilk trabzanın tepesine batıp bu ilmeği onun içinden geçireceğim. Daha sonra şöyle güzelce kitleyip kesiyorum. Ve hırkayı tamamlamış olduk. Kapşonlu salaş hırkamızı bitirdik. Yani 36-38 bedenin salaş olarak giyebileceği ama 44 bedene kadar da uyumlu bir hırka örmüş olduk sizlerle beraber. Hırkayı büyütmek ve küçültmek, motifin sırasını azaltıp çoğaltabileceğiniz gibi, yani büyük bedenler daha fazla, küçük bedenler daha az örebilirler. Aynı şekilde bu düz parçalarında başlangıçtaki bademlerin sayısını eksiltip ya da arttırarak hırka bedeninde çok rahatlıkla oynama yapabilirsiniz. Toplamda 13 tane beyaz renginden 3 tane de daha doğrusu 3 taneden arttı epeyce ama üçüncüden fuşya renginden kullandım. Bir kez daha huzurlarınızda Etrofil'e teşekkür etmek istiyorum. Sizler de bu hırkadan örmek isterseniz kesinlikle çok kullanışlı bir ip oldu. Benim çok hoşuma gitti örümü de. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendinizse her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Huzurlarınızda bir kez daha Etrofil ailesine teşekkür ederken sizlere de buraya kadar izlediğiniz için, beğeni ve yorumlarınızı esirgemediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.